Bugün abi keskin bir yol ayrımına gireceğiz. Çok acayip bir sohbetimiz var. Keskin bir yol ayrımı. Bu yol ayrımında Allah'ı inkar eden ya da Allah'ın emir ve yasaklarını tanımayan bir insanın hayatı hem bu dünyada hem de ukba nazarıyla acaba nasıl olacaktır? Allah'ı tanıyan, bilen ve itaat eden bir adamın hem bu dünyadaki rahatını göreceksiniz hem de ahiretteki mutluluğuna çok ciddi şahit olacaksınız. Bak abi benim Ankara'da bir tanıdığım abi var, Ömer abi diye. Böyle bayan arkadaşlarıyla Muhammed toplantıya gitmiş. Tam sohbet esnasında ortaokula giden bir çocuğu var. İşte ne konuşulur ortaokul çocuğunda? Çocuğunun dersi nasıl? Hangi liseyi kazandı? Hangi üniversiteyi kazandı? Bunlar konuşulur yani. Öyle bir cümle söylemiş ki böyle namaz, iman geçerken ben evladımın yarın imansız olacağını bileyim, bugün ölmesini isterim demiş bir anne. Millet de şaşırmış. Demiş ki yahu inanan bir anne bu cümleyi nasıl söyler demiş. Ben de bunu söyleyene şaşırdım. Asıl inanan bir anne bu cümleleri söyler. Abiler biz buzlu camda gölge görmedik. Biz iman ettik. Bu dünya hayatının bir sınav olduğunu biz biliyoruz. Ahirette bu sınavı kaybedenlerin sonunun ne olduğunu biliyoruz abiler. Muhammed, sen bir dükkana girecek olsan. Bak şurada bir kafe açacaksın Muhammed. Bu kafede annen baban gelmiş, çok sevdiğin 10 tane arkadaşın diyor ki Muhammed kardeşim sen bu kafeyi açma diyor Selçuk abi. Çünkü bu kafe işlek bir yerde değil, işlemez diyor. Tamam diyor Muhammed. Ondan sonra tutuyor, çok güzel fizibilite raporu çıkarılabilecek bu işin ihtisasını yapmış 10 tane adam çağırıyor Muhammed. Çünkü kalbin tatmin olmuyor. Bunların onu geliyor diyor ki bak Muhammed kardeşim biz buranın baktık yol gelişine, yol gidişine, maddi durumuna, şuna buna baktık. Ya bu kafe batar diyor Muhammed. Daha sonra gene kalbin tatmin olmuyor. Çevrenden en çok sevdiğin ve hanımın da dahil 10 kişi alıyorsun. Onu birden diyor ki ya Muhammed bu kafe açılır mı Allah aşkına derse 30'unun bu hükmüne binaen sen bu kafeyi açar mısın kardeşim? Açmazsın değil mi? Azizim, ahmaklık olur çok güzel. Azizim, Ali Veli değil, senin mahallendeki bakkal Osman değil, 124 bin peygamber, 124 milyon evliya ve asfiya bir ölüm hakikatinden ve bu işin nihayetindeki yol ayrımından bahsediyorsa ben bu annemizin elini öpüyorum, tebrik ediyorum. Bir çocuğu için istenebilecek en güzel şey istemiş. Çünkü o anne çok net biliyor abi. O çocuğu hakikat nazarıyla hastalandığı için ölmeyecek. O çocuk bir gün trafik kazasından ölmeyecek. O çocuk yaşlandığı için ölmeyecek. O çocuk doğduğu için ölecek. Ve bu annemiz bu sınavı idrak ettiğinden çocuğunun sonsuz hayatını kaybedeceğine diyor Davut, ben bugün ölmesini yeğlerim diyor. Bizler merak ediyoruz ahirette karşımıza ne çıkacak? Merakınızı dindireyim. Geçmiş hayatınıza bakın. Bizim geçmişimiz geçmemiş abi. Geçmiş hayatınızda yaptıklarınız ve pişmanlık duymadığınız, tövbe etmediğiniz bütün kareler sizin gelecek hayatınızda, hangi gelecek abi? Ahiret hayatınızda karşınıza çıkacak karelerdir. Siz ahirette gözlerinizi açtığınızda size bir el uzanıp elinizi sıkacak. İşte bu uzanan el sizin geçmişteki yaşantınız ve geçmiş amelleriniz olacaktır. Bu dersi yapmamın bir arzusu daha var abi. Şunu istedim yani. Benim çevremde çok arkadaşım var. Elhamdülillah. Bu arkadaşlarım abi geleceğini kurtarmak adına dünyada birçok iş yapıyorlar ve dedim ki birilerinin bunlara gerçeği söylemesi lazım. Sizin geleceğinizin son durağı kabir hayatı. Peki siz kabir hayatına hazır mısınız? Ama öyle şiddetli bir dünya sınavındayız ki tahsille cahil olanımız var kardeşim. İlimle cahil olan olur mu ya? Öyle bir asırdayız. Adam maddiyun felsefeden tesadüf diye bir şeye inanıyor. Tesadüf. Bak ağzımı açarsam bir gün susmam. Tesadüf yani bu o kadar komik geliyor ki. Tahsille cahil olanımız var. Tabii tek insanı gaflete düşüren yer burası değil. Efendimizin bir hadisini hatırlatayım. Faydasız ilimden sana sığınırım ya Rab diyor abi. Düşünebiliyor musun? Nasıl bir hadis? Sadece ama tahsil insanı gaflete sürüklemiyor. Bir yandan da faydasız mal. Bak benim çevremde çok var. Sizin de vardır. Bakıyorsun neden acaba bir arabanı tarif edebildiğin kadar, yeni aldığın bilgisayarını tarif edebildiğin kadar Rabbini neden tarif edemiyorsun arkadaş? Bir çelişki yok mu? Ya Mehmet kardeş bilmiyorsun. Dünya işleri çok yoğun diyen kardeşim. Bugün kral çıplak günümüzdeyiz. Sen bugüne kadar aç kaldığına şahit olmadım. Demek ki senin derdin para kazanmak değil. Senin derdin daha fazla para kazanmak. Ama işin nihayeti deniz suyundan farksız. Susadıkça içersin. İçtikçe daha çok susarsın. En sonunda çatlar ölürsün.
Parandan kabrini yaparız. Başka bir şey yapmayız yani. Mesele bu kadar. Üstad Hazretleri bu yol ayrımını 8. söz denen mecmuada çok ciddi ayırmış ve şöyle güzel bir hikayeyle giriyor abi. Bakar mısın hikayeye? Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. O iki yol dahi sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır dendi. Yani sağ yolu seçerseniz bazı kanunlara uyacaksınız. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intibahtaki ihtiyar sizdedir. Yani şu an seçim hakkı sizdedir. Bak herkesin gönlü sağ yoldaki adamı gitmek ister değil mi abi? Belli sağ yoldaki adam nereye gidiyor. Lütfen böyle yapmayın. Dünya hayatında gerçekten bir Allah olduğuna iman ederek onun kanunlarına tabi bir hayat yaşıyorsanız biraz sonra size anlatacağım sağ yoldaki adam sizsiniz. Ama Mehmet kardeş bir Allah var diyorum ama hiç öyle yaşamıyorum diyorsanız lütfen sol yoldaki adama kendinizi onun yerine koyun ve bakın nereye gidiyorlar acaba. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola Allah'a tevekkül ettim deyip gitti. Ve nizam ve intizama tebaiyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, görünürde serbest olduğu için hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya yani bir çöle gidiyor. Mehmet abi bunu unutmuyoruz. Bu adam bir çölde geziyor şu an. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir arslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca geldi. Yapıştı. Kuyunun duvarında göğermiş olan o ağacın iki kökü vardır. İki fare, biri beyaz, biri siyah, o iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarı baktı. Belki tekrar tırmanabilir miyim acaba? Gördü ki aslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı, gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrüp etmiş. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir bu ejderhanın. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki ısırıcı, muzır, haşeret yani böcekler sarmış. Ağacın başına baktı, gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri cevizden nara kadar başında yemişler var. Hikayemizi baştan alıyoruz. Nerede geziyordu abi? Mehmet abi? Bir çölde geziyor. Birden bir seda işitiyordu. Hatırladın mı abinin kimin sedası? Bir aslanın sedasını işitiyor. Peki korkunca nereye kaçıyor abi? Kuyuya. Kuyu kaç arşın Hüseyin? 60 arşın boyunda bir kuyu var. Peki 60 arşın boyundaki bu kuyudan atlıyor. Atladıktan sonra burası önemli. 2 tane kökü olan bir ağacı tutuyor. Doğru mu Ceyhun? 2 kökü olan bu ağacı tutunca birden ağaca 2 şey musallat alıyor. Ne? Fare. Özellikleri ne farelerin? Biri siyah fare, biri beyaz fare. Bak biraz sonra bunların neler anlattığını açıkçası abi şok olacaksınız. Yok böyle diyeceksiniz. Tam böyle acaba tırmanabilir miyim diyor. Bir bakıyor yukarıda aslan müsaade etmiyor. Aşağıya bakıyor kardeşim. Aşağıda ejderha ağzını açmış bunu bekliyor. Ve bir bakıyor ki ağaçta meyveler var. İşte şu adam suyu fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki adi bir iş değildir bunlar. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acip işler içinde garip bir esrar, garip bir sır var. Pek büyük bir işleyiş var olduğunu intikal edemiyor. Ya bir insanın başına bu kadar bela üst üste gelirse. Bak siz eve gelmişsiniz, elektriğiniz kesilmiş. Üstüne bakıyorsun suyu kesilmiş. Eve haciz gelmiş.
Çocuğunuzun okul taksini ödememişsiniz 60'lar. Ya demez misiniz arkadaş bu kadar fatura üst üste niye geldi acaba? Demek ki otomatik ödeme talimatım iptal edilmiş olabilir. Nereye gitti arkadaş para? Ya bir sorun var arkadaş ortada. Nereye gitti arkadaş para? Bir sorun var ortada. Başına bu kadar muzır iş üst üste gelirse cümle acayip. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acip işler Hüseyin içinde garip bir esrar, garip bir sır barındırıyor. Şimdi bunun kalbi ve ruh aklı şu elim vaziyetten gizli feryadı figan ettikleri halde, yani ruhu bu hallerden rahatsız olduğu halde, nefsi emmaresi, kötülüğü emreden nefsi güya bir şey yokmuş gibi tacahül edip ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Yani hiçbir problem yokmuş. Sanki başıma bir şeyler gelmemiş gibi dünya nimetlerini yemeye devam ediyor. Halbuki o meyveler bir kısmı zehirli, bir kısmı da muzur idi. Sonra gitgide birinci kardeşin anladık değil mi abi başına gelenleri? Birinci kardeş Çağlar hangi yoldan giden de? Sol yolda, yani serbestliği seçen, ben kimseyi tanımam, kendi kendime yeterim, ölüm de benim, dirim de benim arkadaş, kralı gelsin diyen adam, sol yola giden adam, başına gelenleri gördük. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahrayı azimeye girdi. Birden hücum eden bir aslanın sesini işitti. Korktu fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zannıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var. Ve bu arslan o hakimin taht-ı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Tanıdığınız bir insanın bahçesine gittiğinizde tasması bağlı bir köpekten korkmadığınızla aynı mantıkta dedi ki, bu uçsuz bucaksız çölde bana saldıran aslan acep kimin iradesindedir? Korktu ama evvelki kadar korkmadı. Fakat yine kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi. Kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Ağacın özelliği neydi Ceyhun? 2 tane kökünün olması. Havada muallak kaldı. Baktı ki 2 hayvan o ağacın 2 kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı, arslan. Aşağıya baktı, bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi İbrahim bir acip vaziyet gördü. Bu dahi tedehhüş etti. Dehşete kapıldı. Fakat kardeşinin dehşetinden 1000 derece daha hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü. Başına gelen olaylardan. Bu acip işler birbiriyle alakadardır. Bak abi, düşünceye bak. Hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Bir tılsım. Herkesin göremediği ama derine daldığında, kurcalayınca, metodolojik olarak gittiğinde sana kendisini açabilecek bir tılsım vardır. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet, bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor. Beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni bir yere şevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşat eder ki, acaba beni tecrübe eden zat, kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yol ile bir maksada sevk eden kimdir? Soruya bakar mısın? Başına gelen olaylardan sonraki en güzel sorulabilecek soruyu soruyor. Bu tesadüf olmayan olaylara beni sevk eden acaba kimdir? Abi, bahçıvanlık vazifesini görüp polenleri, çiçekleri polenleyen bir arı düşünün. Ben matematikçiyim ama kusursuz altıgeni yapamazken bir arı bir alanı en güzel, en az ölçüyle kullanılabilecek bir kusursuz altıgeni yapıyor. Akılsız, şuursuz arı
kendi kovanını 43 derecede tutabilmek için sürekli titreşim halinde binlerce arı, bir arı bu vazifelerdeyken sen bu dünyada ne işin var? Dünya kendi ekseninde 1670, güneş sistemi ekseninde 108 bin kilometre hızla ve bu çığlıkları duymuyoruz. Ve Samanyolu galaksisindeki 400 milyar yıldız birinin elinde tesbih çevirmesi gibi rahat bir şekilde çevrilirken bu zat, kendisini sana tanıttırmak isteyen bu zat, lütfen üstüne alın. Bu zat seni ne için bu sınavlara tabi tutuyor? Emrah kardeşim, senden KPSS'den daha önemli bir şey istiyor olabilir mi? Yoksa malayani, başıboş gelme ihtimalimiz mi var? Hiç ihtimal vermiyorum. Sonra bu kardeş ikinci yola giden niyaza başladı. Duaya başladı. Ta tılsımın anahtarı, o gizli hazinenin tılsımın, acaba tılsım ne, çok merak ediyoruz. Tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki, ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Ve abi devamındaki olay çok güzel. Bu nidadan, bu duadan sonra, bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderhanın ağzı o kapıya dönüştü ve arslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler. Ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o arslan, o ürkütücü, korkutucu arslan kendisine hizmet eden bir atın şeklini aldı. Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam, Hüseyin sana diyor. Hikayeyi dinleyen adam. Davut, alınıyor musun üstüne, çizgi film mi izliyorsun? Yani bunlar çizgi film olsun diye yazılmamış. Nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen güzel abim diyor. Gömlekçi abi sana diyor bunu. Üstümüzü anladım. Eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen, sol yolun yolcusu olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen Kur'an'ı dinle. Hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkamıyla amel et. Yoksa çok faydasız olacaksın. Bir ara sohbet ediyorum biriyle. Abi isim neydi senin? Sen abi. Serkan abi, bir ara sohbet ediyorum birisiyle. Elimde diken var. Dedim ki bu dikende bir geometrik şekil var mı? Var dedi. Demek ki bir musavviri tanıtıyor. Bu dikende belli belli renkler var değil mi kardeşim? Demek ki bir renk vereni tanıtıyor. Bu diken kendi bulunduğu bölgede adeta bir feodal yapı çerçevesinde bir toprak ağlığı güdüyor ve orayı koruyor, orayı savunuyor. Demek ki bu diken birilerinin sıfatlarını bize tanıtıyor. Ve bu diken bir güzelliğe varmak için bir basamak algoritma izliyor. Doğru mu Emrah? Demek ki bu diken bazı şeyleri bize göstermek istiyor. Aynı zamanda bu diken bir besleyen var. Demek ki bir rızık vericiyi bize bildiriyor. Bir tane umursamadığın diken bu kadar menfaatli ve faydalı. Sen dünyaya niye geldin? Senin bir diken kadar Serkan abi menfaatin yoksa çok garip olmaz mı kardeşim? Acaba üzülmez misin? Senin markanda Allah yazmazsa, eğer yazarsa dünyada halife hükmüne olacaksın. Yazmazsa Serkan abi kasaptaki et senden daha pahalı. Çünkü o yenir, sen mundarsın abi. Çok acı değil mi? Böyle bir iki yol ayrımı kalitenizi belirliyor. Daha fazla kalite belirleyecek ne var Allah aşkına? Şu hikayeyi temsiliyede olan hakikatleri eğer fehmettin, anladın ise bizi hatırlayalım. Sahrada, çölde koşuyorlar. Birden bir aslan kovalıyor Kadir abi. Aslan kovalayınca 60 arşın derinliğinde bir kuyuya atlıyor. Kuyuda bir ağaç tutuyor. Ağacın özelliği neydi Ceyhun? 2 tane kökü var. Peki ağaçta 2 yaratık peyda oluyor. Ne? Fare. Renkleri? Siyah, beyaz. Diyor ki belki aşağı atlarım. Bakıyor aşağıda Mustafa abi. Ejderha. Ağzını açmış. Yukarı bakıyor, aslan tutuyor. Ya duvara tutunayım diyor. Duvarda bir sürü böcekler var abi. Acaba bunlar nedir? İşte bak. O iki kardeş ise biri ruhi mümin, biri kalbi salihtir. Diğeri ise ruhi kafir ve kalbi fasıktır. Birisi Rabbini tanıyan, itaat eden,
Diğeri ise kafir, küfür, setretmek, örtmek kökünden geliyor. Rabbinin bütün nimetlerini ve kendisini tanıtıcı bütün vasıflarını örtendir ikincisi diyor. Ve o iki tarikten sağ ise tariki Kur'an ve imandır. Sol ise tariki isyandır ve küfrandır. Benim ne ihtiyacım var arkadaş Allah'a diyen adam? Sana söylüyorum. Sen patronun çağırıp günde 8 saat onun emrinde koşup 1 saat Allah'ın emrine koşmayınca ne dediğini zannediyorsun, kurban olayım sana ya. Ve o yoldaki bahçe ise cemiyeti beşeriye ve medeniyet insaniyet içinde muvakkat hayat-ı içtimaiyedir. Geliyor, damar yerlere geliyor. O sahra ise şu arz ve dünyadır. Uçsuz bucaksız iki adamın koşturup durduğu sahra neymiş Hüseyin? Dünyaymış kardeşim. Ve o arslan ise, bak çok acayip. O arslan ise ölüm ve eceldir. Şu tasvirin güzelliğine bakar mısın Serkan abi? O arslan ise ölüm ve eceldir. Sürekli arkandan kovalıyor. Hayvanat bahçesinde seni bir aslan kovalasa yaşama ihtimalin var. Ecel aslanı seni yakaladı mı sonsuz hayatına mal olur güzel kardeşim. Ve o kuyu ise bedeni insan, insanın bedeni ve geçen hayattır. Ve o 60 arşın derinlik ise, bak hikmetlere bak Mehmet abi 60 arşın diyor. Derinlik ise ömrü vasafi ve ömrü galibi. Yani ortalama 60 seneye, çok güzel abi. Ortalama 60 senelik insan yaşantısına. Bu dünyada işin batarsa Tarık kardeş 30 yıl batar. Hanımın terk eder üzülürsen abi 10 yıl üzülürsün. Bu davayı kaybedersen sonsuzu kaybedersin. 60 yıl düştükten sonra sonsuz düşmeye devam edersin. Kainattaki bütün gezegenler bir buğday ambarı olsa ve hepsi ağzına kadar buğdayla dolu olsa, bir tavuk günde bir tane buğday yiyerek bir yılını tamamlayabilecek olsa buğdaylar biter, sonsuzluk bitmez güzel kardeşim. Akıl ermiyor değil mi? Nasıl bir yere gittiğimizi fark edemiyoruz değil mi? Ve o ağaç ise müddeti ömür ve maddeyi hayattır. Çok hoşuma giden yer. Ve o iki siyah beyaz hayvan ise biri gece, biri gündüzdür. Ağacımızın iki dalı vardı değil mi? İki kökü vardı Ceyhun. Birini güneş yiyor İbrahim, birisini de gece yiyip kemiriyor ve ömründen bir günü daha alıyor. Şu tasvirin güzelliğine bakar mısın Çağlar kardeşim? Peki farkında mısın? Ve o ejderha ise ağzı kabir olan tarik-i berzahiye ve revak-ı uhrevidir. Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. Az önce duvarın yarılması gibi bir kapıdır. Ve o haşerat-ı muzurra ise, duvardaki böcekler ise musibet-i dünyeviyedir. Fakat mümin için gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazat-ı ilahiye ve iltifat-ı Rabbaniye hükmündedir. Ara ara dünyada başımıza ilginç olaylar geliyor. Doğru mu Mustafa kardeşim? Bu olayları böyle tılsımlı bir gözlükle bakamayan adam için full azap. Serkan abi. Ne diyecek? Başına bir hüküm geliyor. Nasıl çıkacak işin içinden? Ama bir mümin için öyle değil. Demek ki şefkat tokadı yerim diyoruz değil mi? Günlük hayatta ne çok kullanıyoruz. Belki malım mülkümle gaflete dalacaktım. Ama Allah bir şefkat tokadı vurdu ve bu hale geldim. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ben sana desem ki Davut sana bir tane tokat vuracağım. Ağır bir şey erkek adama tokat. Ama dur hemen dellenme Davut. Aşağıda Maserati var. Bir tane Lamborghini var. Bir tane de Ferrari. Bir tane de 0 Corvette'im var kardeşim. Bir tokat sonunda hepsini sana vereceğim. Bitmedi. Karşıyaka'ya gıcır 80 trilyona yeni plaza yaptırdım. Bu tokat sonunda bu plazalar da senin... Peki Rabbin seni ufacık kardeşim şöyle uyarmalarıyla sonsuz bir cenneti verecek. Ve inşallah ikinci derste göreceğiz. Nasıl bir cennet? Yahu mümin için bu nimet değildir de nedir? Annesini azarladığı çocuk gibi. Aynı mesele. Ve o ağaçtaki yemişler dünyevi nimetlerdir ki Cenab-ı Kerim'i mutlak onları ahiret nimetlerine bir liste hem ihtar edici hem müşabihleri hem cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler suretinde yapmıştır. O tılsım ise sırrı iman ile açılan hikmetin kapısıdır.
Başınıza gelen olayların bunalımlarından kurtulmak istiyor musunuz? Size bizzat iman gözlüğü öneririm. Bu iman gözlüğü takmış bir insan tanıyorum. Bediüzzaman Said Nursi. Harp meydanından harp meydanına bir vatan haini gibi muamele etmişler. Afyonun soğuğunu bilen bilir. Zindana atıp camı kırıp daha çok üşüsün diye yere su atmışlar. Birçok hakim hakları olmadığı halde etmedik az ve cefa hiçbir şey bırakmadığı halde onların hepsine hakkımı helal ediyorum. Adil kaderin bir hükmü vardır diyebilmek ne demek arkadaş? Ne demek ya? Bunu açıklasana kim diyebilir ya? Kim böyle bir cümle kurabilir? Başına gelen olayları umursamayıp sadece Rabbine teveccüh edip mutlu bir mümin olmak istemez misin? O zaman iman gözlüğü takman gerekir. Ama KPSS'den daha çok Rabbini tanıman gerekir. İşinden daha çok evinde rafta tozlanan Kur'an sana ne beyan ediyor? Bilmezsen kurtarmaz abi. Bugün kral çıplak günümüzdeyiz. Beni de kurtarmaz, seni de kurtarmaz. Toplu halayla cennete gidelim, bizi de kurtarmaz abi. Böyle sakat bir yere gidiyoruz ve devam ediyor. O ejderha ağzı bahçe kapısına inkılap etmesi ise işarettir ki kabir ehli dalalet ve tuğyan için vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı, kabir zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batını gibi dar bir mezele açılan bir kapı olduğu halde böyle dar bir hapse gireniniz var mı hiç? Ya da kendisine evin kilerine 3 gün hapsedeniniz var mı? Ben etmedim. Edemem de. Kabir böyle bir şey. Ehli Kur'an ve iman için. Zindanı dünyadan bostanı bekaya, meydanı imtihandan ravzayı cinana ve zahmeti hayattan Rahman'a açılan çok güzel bir kapıdır. Ve o vahşi arslanın dahi münis bir hizmetkara dönmesi neydi arslan abi? Ölümdü, eceldi. Seni hizmetkar olarak sırtında taşıması ve musahhar bir at olması ise işarettir ki ölüm ehli delalet için. Bakalım abi ölüm ehli delalet için nedir? Bütün mahbubatından elin bir filaka ebebidir. Bütün sevdiklerinden sonsuz ayrıldığını düşün. O sevdiğin gazına basmaktan hoşnut olduğun arabandan sonsuz ayrıldığını, her sabah kahvaltı yapmaktan çok keyif aldığın çocukların ve hanımından Selçuk abi ebedi ayrıldığını düşün. Ebedi. Solda giden adam için ölüm budur. Cenneti kazibeyi dünyeviyesinden ihraçtır. Ne demek biliyor musun abi? Yalancı cennetin senin için sonlanıyor demektir. Hani kendisini belli şekilde avutanlar var ya, illa ona gerek yok. Dünya hayatında da böyle bir gaflet versiyonu vardır. Kendisini avutur. Peki soruyorum. 70 yaşına geldin. Rabbini tanımıyorsun. Yatını değiştireyim benden. Katını değiştireyim benden. Arabanı değiştireyim benden. 70 yaşına geldin. Öleceksin be abi. Yaptığın ne biliyor musun? İdam sehpanı güllerle süslemekten başka ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Varsa ölmeyen sustur. Ama yoksa vahşet ve yalnızlık içinde zindanı mezara ithaldir. Sapkınlık içinde gidenler için bir ölüm. Yalnız kalan var mı 3-5 yıl? Olamaz. Olamaz, burada olamazdı yani. Kafayı kesin fıttırırdı yalnızlık. Ve bir hapistir, hem de münferit hapis. Fakat ehli hidayet için ölüm, imanlı giden için o aslan nasıl binek biliyor musun Serkan abi? Öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplara kavuşmaya vesiledir. 70 yaşlarında dedenizi hatırlayın kardeşim. Bu dedeniz ne çok özlüyor hanımını, torunlarını, çocuklarını. Ah demiyor mu bizim köyde bir veli emmi vardı, böyle kral bir adamdı. Onların hepsine kavuşmaya açılan bir kapı işte. Hakiki vatanlarına ve ebedi makam saadetlerine girmeye vesiledir. Hakiki vatanlarına. Zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Ne kadar güzel bir cümle. Hizmetine mukabil ahs-ı ücret etmeye bir nöbettir. Vazife-i hayatı külfetinden bir terhis, ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Namaz kılıyorsun değil mi abi? Oruç bu dünyada. Fatura ödüyorsun değil mi? Dükkan faturası, elektrik faturası, telefon faturası. Bu dünyada sınav derdiyle bir yılımızı unuttuğumuz oluyor değil mi Emrah? Sınav derdi, iş derdi, güç derdi. Öyle olmuyor mu İbrahim abi? Çocuğa mı yetişeceksin İbrahim abi? İşe mi yetişeceksin? Hanımına mı bakacaksın? Rabbini mi tanıyacaksın? Ubudiyet ve imtihanı talim ve talimattan bir
Paydostur. Paydos mola vermek demek değildir. Bitmek demektir. Bu dünyada aklınıza gelecek bütün sıkıntılar. Bak şu an hafif terledim. O bile yok. O bile. Ben görüyorum burada bacak şeklini değiştiren var. O bile yok arkadaş. Böyle bir paydostur. Düşünebiliyor musun? Bitiyor ders. Her kim hayatı faniyeye esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayatı bakiyeye ciddi müteveccih ise, saadet-i darayne mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve ne sıkıntılı olsa da, dünyasını cennetin intizar salonu, cennetin bir bekleme salonu, otobüs terminaline gittin mi hiç abi? Sana soruyorum. Gittin mi abi? Peki oraya gardırobunu, mutfak eşyalarını taşıdın mı? Taşımadın değil mi? Niye? Bekleme salonu. Dünyanın bekleme salonu olduğuna iman eden bir insan bu sıkıntıların ne kadarını aldırır? Soruyorum. Cennetin intizar salonu hükmündeki dünya gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. İnsan bunlar için iradesinin hakkını vermesi lazım Selçuk abi. İnsan iradesinin hakkını vermezse bu dünya onu aldatır ve felç eder. Bunlara ulaşmamız için bir irade, bir enerji sarf etmemiz lazım. Yeryüzünde duran bir adamın enerji sarf etmeye ihtiyacı yoktur doktor kardeş. O adam bir ölü düşün. Ölü bir adamın yeryüzünde kalmak için enerji sarf etmeye ihtiyacı yoktur Mustafa abi. Toprak onu tutup arza fırlatmıyor. Onu bağrına, içine çekiyor. Ve Efendimiz insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar diyor. Kardeşim ben bazen rüyaya dalıyorum abi. Yusuf abi rüyada evlenmişim, iş sahibi olmuşum, Amerika'ya gitmişim, Elbistan'a gitmişim, Mersin'e gitmişim, İzmir'e gitmişim, tatile gitmişim, araba almışım, onu değiştirmişim, ev almışım, evi satmışım. O kadar çok yıl geçiyor ki bir uyanıyorum 3 dakika geçmiş. Anlıyorum ki rüya alemi orada hakikat alemi gibi gelse de esasında hakikat alemi değilmiş, uyanınca anlıyorum. Bu dünyanın da aynı şey olduğunu Efendimiz söylüyor. Neden anlamıyorsun?